Herkese merhabalar. Bugün yine güzel bir videoyu sizlerle buluşturacağım. Bu arada videoya başlamadan önce herkese çok teşekkür ediyorum. Bütün takipçilerime, bütün izleyenlerime çok güzel izlenmeler alıyoruz. Çok güzel yorumlar alıyoruz. Desteklerinizin de devamını bekliyorum. Bu aşağıda gördüğünüz like ve takip et butonlarıyla bize desteğini sağlayabilirsiniz. Daha fazla insana doğru bir adresi olarak önlerine çıkmamızı sağlayacaksınız. Şimdi hemen hızlıca hastamızın 11 ay önceki halini bir görelim. 28 yaşlarında bir ekim planladık. Önler gördüğünüz gibi sağ ve sol yandan baktığımızda iyice boşalmış. Üstten baktığımızda ortada az bir alanımız var. Tepe güzel bir açıklığa kavuşmuş. Ön güzel bir açıklığa kavuşmuş. Altın oranlı pırlanta tasarımımızla doğal görüntüsünü sağlayacak. Neredeyse bu hat üzerinde gizleyecek. Daha sonrasında ekimini planladık. Döküme devam eder mi etmez mi birçok soruyla böyle soru işaretleriyle mücadele ederken yapalım görelim. O zaman ne olacak dedik. Öncemiz böyleydi. Hadi bakalım biz neler yapmışız. Evet, 11 ay önceki görüntümüz bu şekildeydi ve sizlerle şu anki halimiz. Merhabalar Sercan Bey. Merhabalar hocam. Hoş geldin. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim hocam, sayenizde çok daha iyi oldum. Harika gözüküyorsun. Önceki halimize baktığımızda şu anki durumumuz kıyaslama. Şimdi ben yakın çekimlerde takipçilerime doğal ön hat tasarımı nedir? Yakın çekimlerde saç ekiminde doğallık nasıl yakalanabilir? Onlardan bahsedeceğim. Her zamanki yaptığımız yani bir saç ekimi yapıldığını anlamanız imkansız dediğimiz seviyelerdeyiz. Gayet güzel. Evet. Şöyle hatta arada üst bölgelerimize de bakalım. Bir de arkamızı dönebilir misin? Evet. Şimdi burada da önemli olan hani donör bölgemizin böyle belirginsiz, neredeyse anlaşılamayacak bir estetikte de kalması önemliydi. Bu arada kameramız çok ışık aldığı için çok parlak, aslında normalde bu kadar parlak değil söyleyeyim arkadaşlar. Döner bölgemiz, dönme noktamız ise burası. Yani şöyle düşünün, bir ormana yeryüzünden baktığınızda dip taraflarını göremezsiniz. Yani başımıza önden bakıldığı kısımdır. Ama burası ise ormana havadan baktığınızı düşünün ve bütün ağaçları tek tek görürsünüz. Konumundan, birbirinin üzerine saç gelme miktarından dolayı biraz daha seyrek durur. Genelde ikinci ameliyatını sıklaştırmasını ister. Hatta ince saçlıysa üçüncü ameliyat bile olabilir. Bölgenin açıklığına göre, miktarına göre, diğer alanlara yapılacak olan grev sayısının yetmesine göre değişebilir. Vertex'i çok soruyorsunuz. Vertex bu sebeplerden dolayı biraz daha seyrek görünüm olur. Yani anadan doğma bir saç bile, saç ekimi olmasa bile tam bu dönme noktası dediğimiz kısım birazcık daha seyrek durur. Tabii şu anda makinede de daha parlatıyor. Bana doğru dönebilirsin. Yani ormana işte yeryüzünden düz baktığımızı düşünelim. Dipleri göremezsiniz ve daha yoğun ve güzel durur. Tepe bölgesinin ise dezavantajı odur. Bizim burada görmemiz gereken böyle büyük bir açıklığımız, seyrekliğimiz var. Özellikle tepe ve ortaya kadar olan şu bölümler. Buradan baktığımızda böyle ve bu şekilde görüyoruz. Doğal altın orantılı pırlanta tasarımı sayesinde de doğallığımız işte bu seviyede. Harika gözüküyorsun Sercan'cığım. Evet hocam, sayenizde çok teşekkür ederim. Hadi bir ömür çok boyu mutluyum. bir ömür boyu dökülmemesi dileğiyle. İnşallah hocam. Şimdi bol bol konuşacağız seninle.
Tekrardan hoş geldin Sercan'cığım. Hoş bulduk hocam. Çok Nasılsın? teşekkür ederim. İyiyim hocam. Çok teşekkür ederim. Sayenizde çok daha iyi oldum. Çok iyi hissediyorum. Çok mutlu hissediyorum. Yani şu kelimeleri duymak zaten işimize, mesleğimize aşık olmanın en güzel yanı. Bir eser bırakmak, eskiden kaybettiği saçlarını, eski görüntüsünü yeniden kavuşturabilmenin hem sen mutlusun hem biz mutluyuz. Çünkü o enerjini bizler de almış oluyoruz. Yani meslekteki zaten benim idealistliğim bu zaten. Yani insanlara bir eser bırakabilmek, onlara hayatında bir dokunuş yapan kişisi olabilmek bana çok yani mutluluk veren bir duygu bu. Özellikle bu yönde çıkınca zaten başarı da kaçınılmaz oluyor. Hem sizler mutlu oluyorsunuz hem biz yaptığımız işten çok güzel bir şekilde mutlu oluyoruz. 11 ay oldu saçlarımıza. Evet hocam, 11 ay oldu. Nasıl bir sürecimiz vardı şöyle bir hatırlayalım. Saç ekimine birazcık sen çok tedirgin, böyle karar vermede biraz böyle endişeli, çok pimpirikli, böyle olur mu olmaz mı diyen bir yaklaşımın var. Evet hocam. Senden duyalım. Daha öncesinde sizi araştırmadan önce başka bir doktorla görüşmüştüm İstanbul'dan kendisiyle. Tabii İstanbul uzak olduğu için hocam fotoğraf istedi. Riskli gördü operasyonu. Evet. Donör bölgemiz zayıf gördü attığım fotoğraflardan dolayı. Daha sonrasında bir arkadaşımın vasıtasıyla size ulaştım. Sizin videolarınızı çok izledim, paylaşımlarınızı çok izledim. Yani sizde en çok beğendiğim nokta doğal görünüm hocam. Gerçekten evet. Yani muhteşem bir doğal görünüm veriyorsunuz, sergiliyorsunuz insanların yaptığınız ekimlerden dolayı. Bu benim çok hoşuma gitti. Yani ekim gibi durmuyor. Fotoğrafları çok inceledim, videoları çok inceledim. Hani bariz böyle absürt dediğimiz, direkt net böyle ekim yapıldığını anlatan, gösteren, anlaşılmasını sağlayan bir tasarım yok bizde. Yani bunun da sebebi zaten bugüne kadar 25 bin üzerinde bir ameliyat yönetmiş birisiyim. Saç ekimi sonuçlarının en büyük ortak özellikleri önden bakıldığında çok doğal bir tasarımda olması ve arkadan bakıldığında yine anlaşılamayan bir alım sanatıyla makyajlı mikro ve sanatı diyorum ben buna. Bu şekilde olması. Bir de birazcık kendi saçını falan varsa onun da standartlarını böyle onu da yakalama şansı, böyle fırsatım olduğunda anlaşılması saç ekiminde yani bir başka gözün, bilmeyen bir gözün ya da saç ekimine dair algısı olmayan bir kişinin anlaması imkansız herhalde. Öyle oluyordur zaten. Evet hocam. Zaten ben ümitsizliğe kapılmıştım o olay başıma geldiği için. Sizi dediğim gibi sizin videolarınızı olsun, fotoğraflarınızı olsun çok takip ettim. Daha sonrasında randevu olarak hastaneye geldim. Sizinle görüştüm. Siz çok yardımcı oldunuz. Öncelikle bunun için de çok teşekkür ederim. Donör bölgemi gördüğünüz zaman ben bu işin üstesinden gelirim, hallederiz. Tüm açıklığı kapatırız dediniz ve içime yani su serpildi benim. Çok mutlu oldum. Güzel bir dağılımla hayal ettiğimiz yakalayabiliriz. Tabii risklerimiz yok muydu? Yaşından dolayı 20'li yaşlarını vermiş olduğu bir riskimiz var. Var olan bölgelerdeki saçlarımızın daha hızlı kaybedilme riski. Bundan da bahsetmiştik. Evet yaparız, güzel olur ama bunların kaybedilme ihtimali çok yüksek. Tekrar yakın bir süreçte yani 2-3 yıl gibi bir süreçte tekrar bir sıklaştırma gibi bir ihtiyacımız olabilir demiştik. Evet. Ama çok şükür sen de o şanssızlardan değilsin. Onlarda da güzel bir şekilde kayıp olmadığını görüyorum. Onlar da kalmış çoğu. Bizimkiler de çıkmış. Ortaya böyle çok güzel bir estetiğimiz bulunmuş durumda. Yani anlatabilmek, onların ne olup ne olmayacağı, olumsuzluklar, olumlu olan tarafların hepsinden o gün geldiğinde bahsetmiştik. Karşılığında vermiş olmak gurur verici. Evet, böylelikle de ameliyat kararımızı aldık. Ameliyat günü geldi. En çok korkulan soruyu yine soralım. Lokal anestezide çok problem yaşadık mı? Yok hocam, yaşamadım ben. Birazcık ağrımız oluyor. Lokal anestezi o içerisindeki sıvıdan dolayı. Yani iğneler falan sizin canınızı yakmıyor. O anestezi sıvısı birazcık yakıcı etkisi var. O da bir 10-15 dakika. Evet. Daha sonrasında bitiyor zaten hocam. Hiç hissetmiyorsun. Netflix'imiz vardı. Evet. YouTube'dan film izledik, sohbet, muhabbet. Müzik dinledik. Çok eğlenceli bir gündü, çok güzel bir gündü. Yani ekibimin sizlerle de hani muhabbet etmesini istiyorum. Sizler de konuşuyor, ediyor. O günü çünkü 6-8 saat, 10 saatler sürebiliyor. O süreçte sıkılmayın diye de
Bazen gerekli gereksiz muhabbetlerle zamanı doldurmak için konuşmalar da olabiliyor. Film de izleyebiliyorsun. Evet hocam. İşlemden sonra hiçbir ağrı falan çektin mi? İşlemden sonra çok bir ağrı çekmedim. Zaten evde geçirdim. Herkese de buradan öncelikle onu tavsiye ediyorum. Mümkün oldukça gerçekten çok dikkat edin. İlaçlarınızı aksatmayın. 10 gün, 15 günlük bir süreç evinize geçirin. 10 günde tertemiz. Yani bir işlem sonrası 3-4 günlük süreç özellikle enfeksiyon riski yaratabilecek ortamlardan, işlerden uzak durursak o kadar iyi bir sonuca evrilmesi için yol almış oluruz. Hepsine dikkat eden birisiydin. Çok güzel bir şekilde. Sonrasında peripilerine de geldin. Evet hocam. Diğer destek tedavilerinde. Evet. 3. aylarda falan birazcık endişeliydin, tabii, değil mi? Ve o endişe vardı hocam bende, evet. Yani arkadaşlar ektiğimiz saçlar 20. 25. günlere kadar bir uzuyorlar. Güzel bir görüntüye geliyorlar. Sonra şok dökülme dediğimiz evremiz var. Adaptasyon sürecine giriyor saç kökü. Kıllarını bırakıyor ve bütün ekilen saçların kılları dökülüyor. Kendi var olan saçların değil ama bizim ektiğimiz saçların kılları dökülmüş oluyor. Şok dökülme diyoruz buna. Yani bir 15 gün falan sürebiliyor. Sonra tekrar yavaş yavaş beslenmesini, adaptasyonunu tamamlayan saçlar yeniden filizlenmesini sağlamaya başlıyor. Bu da 2. 3. aylar buluyor. Siz 5. aya kadar gözle görülür güzel bir seviye göremiyorsunuz. Tabi bu arada 3. 4. aylarda zaten herkesin pik yaptığı sorusu. Hocam olmadı mı? Çıkmayacak mı? Nasıl olacak? Şöyle mi? Böyle mi? Merak etmeyin. Sabırla bekleyin lütfen. Kimde yaptırırsanız yaptırın. Bu süreç bu şekildedir. Yavaş yavaş çıkmaya başlayacaklardır. Sonradan her ay geçtikçe PRP'ler bu süreci biraz daha hızlandırır. Bilginiz olsun. Yavaş yavaş artacak. Biz olaya saç ekimindeki sonuca bir yılın sonunda bakarız. Ondan sonra deriz ki başarılı ya da başarısız. Çünkü herkesin anatomisi, biyolojisi farklı, yaşam standartları farklı. O yüzden farklılıklar olabiliyor. Sende de böyle bir karamsarlık başlamıştı. Evet hocam, yani PRP'ye geldiğimde zaten sürekli size soruyordum 3. ve 4. aylarda. Hocam ne zaman sıklaşacak, ne zaman istediğim gibi olacak. Siz sadece sabretmemi ve sizin tavsiyelerinizi, işte ilaçlarını aksatmamı söylediniz. Gerçekten buradan bu süreci yaşayan insanlara ve ekim yaptırmak isteyen insanlara şu süreçlerde gerçekten çevrenizdeki insanlara bile kulak asmayın. İşte çok çıkmayacak, çıkmaz, bu kadar çıkar. Yani ümitsizliğe kapılmayın. Zamanla siz dikkat ettikçe çok daha güzel şeyler yaşayacaksınız. Çok daha güzel sonuçlar alacaksınız. Evet. Güzel bir konuya değindin. Yani buradan herkese tabii ki saygılıyız, saygımız sonsuz ama arkadaşlar bunlar şunu unutmayın. Benim berberim, benim arkadaşım, benim şunun, bunun, amcam, dayım, halam şöyle dedi, böyle dedi, şunu da yaptı, bunu yaptı. Yani bu kişileri tabii ki saygıyla bakıyoruz. Onlar bu iş yapan insanlar değil. Çevrelerinden duydukları, gözlemledikleri ya da konu hakkında birazcık bilgiyi araştırmışsa bildikleri kadarıyla. Bu kişiler saç ekimi yapan insanlar değil. Dikkat ediyorum lütfen. Bu insanlar cerrahiden, ameliyat masasından, hastane standartlarından bilgisi olan insanlar değil. Sadece belli bir nokta kadar. Bunlar bizim için bir kriter olmamalı. Bunlar böyle endişeye kapılmamızı sağlayan, problemimiz diye kendimizi böyle karamsar bir hale getirmemizi gerektiren görüşler değil. Yani cerrahi standartları bilmediğinden dolayı çizgin aşağıda mı oldu, yukarıda mı oldu, işte şöyle miydi, böyle miydi bu cümleler bilmediği için kafasına göre her şeyi söyleyebilir. Bunlara kapılmayın. Her şeyin bir standardı, bir ölçüsü vardır. Olması gereken, olmaması gerekenler var. Bunları kıyaslayabilmek adına lütfen hani başka insanların sizi mutsuz etmesine izin vermeyin. Bizler yanınızdayız her zaman. Ya neredeyse 7/24 diyebilirim. Telefonundan bana ulaşabiliyorsunuz. Hiçbir zaman ulaşmadan problem çektim. Yok hocam. Her zaman ulaştım. Her zaman yardımcı oldunuz. Her zaman hafta sonu, akşam olsun, şu olsun. Yani elimde çok yoğun böyle durmamı gerektiren bir şey değilse mutlaka bakıyorum. Hepinizin sorularını cevaplandırıyorum. O yüzden bu kişilere lütfen dikkat edelim. Sizin demoralize etmesine
stres haline sokmasına izin vermeyin. Maalesef bu bizim halkımızda birazcık var. Bu konulara lütfen İbrahim Bey böyle demişti diye aklınızda olsun. Sonrasında düzeldikçe siz de pişman olursunuz. Hem bizi boştan yere üzmüş olursunuz. Gereksiz endişelenmiş. Kaygı yani problemdir. Yani stresli bir an yaşamak bile ne saç ekiminde dezavantajdır. O yüzden bu tarz streslere dikkat etmenizi öneriyorum. Lütfen kapılmayın. Bizim yönlendiklerimiz doğrultusunda hareket edip ona göre sabırla bekleyelim. Sonrasında zaten kavuşunca ne demek istediğimizi daha iyi anladık. Biraz geç gelmiş olabilir. Çünkü herkesin anatomisi farklı. Şöyle 5. aydan sonra zaten yoğunlaşmaya başlıyor. 7. 8. aylar derken iyice pik yapıyor. 1 yıla doğru da artık sürecini tamamlamış oluyor. Şu anda gayet kimse anlayamadığını sen de zaten dile getirdin. Evet, son kez böyle şeyi sormak istiyorum. Senin gibi saç ekimi yaptırmayı isteyen, düşünen, araştırmalar içerisinde birçok insan var. Onlara söyleyebileceğin önerin neler olabilir? Yani araştırmalardaki sen de bu süreci geçirdiğin için söylemek istediğin şeyleri senden duyalım. Hocam öncelikle burada yapılması gereken İbrahim Hoca'yı kendilerini teslim etmeleri gerekiyor. İlk etap bu zaten hocam. Bize gelirlerse zaten biz sonuna kadar sanatımızı onlar için sunacağız. Evet. Kendilerini bu psikolojiden çıkarmak istiyorlarsa, mutlu etmek istiyorlarsa, kendilerini iyi hissetmek istiyorlarsa kesinlikle hocam sizi bulmaları gerekiyor. Çevremde gerçekten çok güzel yorumlar alıyorum. Aldığım en güzel yorumlardan bir tanesi de saçlarımın söylüyorum bazılarına ekim yaptırdım diye hiçbiri inanmıyor bana. Gerçekten çok doğal duruyor. Evet. Yani ekim olduklarına inanmıyorlar. Anlamadım. Zaten sonuç zaten ortada hocam. Bu beni çok mutlu ediyor. En önemlisi benim zaten beni mutlu eden bu. Yani çok doğal görünmesi, çok estetik görünmesi. Ne güzel. Evet, sizler de doğal bir saç ekim sonucu arıyorsanız hastane ortamı, doktor kontrolü, hipotermi cihazı, asepsi, antisepsi kurallarına uygunluk, cerrahi standartlara, kurallara uygunluk, yani saç ekiminde yüksek hassasiyet bulabileceğiniz bir noktadayız. Başınızın önden, üstten, yanlarını ve arkasını görebileceğim fotoğraflarınızı bu aşağıda görmüş olduğunuz WhatsApp numarama gönderin. Bizzat benim tarafından hangi bölümlere ekim yapabiliriz, kaç bin liralık bir çalışma olacaktır ve fiyatımız ne olacaktır mutlaka sizi bilgilendirmiş olacağım. Çok yoğun başvurular alıyoruz. Çok teşekkür ederim herkese. Bir sıralamaya koymak zorunda oluyorum. Ama er ya da geç mutlaka dönüş yapacağım. Dönüş yapmadan kesinlikle unutulmuş olmuyorsunuz. Bilginiz olsun. Ben tekrardan geldiğin için teşekkür ederim Sercan'cığım. Ben teşekkür ederim hocam. Çünkü bu şekilde senin gibi araştırma içerisinde olan birçok insana da yol pusulası olmuş olacaksın. İnşallah hocam. Evet, çok güzel bir şekilde seni de uğurlayacağız. Herkese buradan hayal ettiği saçlarına kavuşmasını diliyorum. Sağlıklı kalın, hoşça kalın.